Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Evet, koca bir sezonu geride bırakıyoruz. Ve yine her zamanki gibi nefesleri kesecek, tüm sezon boyunca biriken olayları finalde çözüme kavuşturacak bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Sezon finallerinden ne bekleyeceğimizi artık az çok biliyoruz. Ama her seferinde bizi şaşırtmayı başarıyorlar. Bu kez de izleyicinin aklını kurcalayan, yüreğini burkan sahnelerin yer alacağı, unutulmaz bir final bölümü izleyeceğiz gibi duruyor. Videomuza geçmeden önce içimizi dökelim. Keşke yeni sezonda dizi eski ruhuna geri dönse. Gereksiz karakterler yavaş yavaş diziden çıksın diyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın da bu konuda yalnız olmadığımızı görelim. Hele bir de Işıl. Onu artık bir bölüm daha görmek istemeyenler burada mı? Ayrıca yorumlar kısmında sizlerden küçük bir ricamız olacak. Işıl dışında sizce diziden ayrılması gereken başka hangi karakterler var? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, birlikte konuşalım, tartışalım. Hazırsanız daha fazla vakit kaybetmeden sezon finaline dair analizimize geçelim. Gerçekten konuşulacak çok şeyimiz var. Nursema'nın son sahnedeki hali izleyiciler için oldukça dikkat çekiciydi. Evet, sahnede Koray'la Işıl arasında geçen konuşmaya kulak misafiri olmuş gibi gösterildi. Ama aslında detaylı bir şey duymadı. Sadece Pembe ismini işitmesi bile Nursema'nın içindeki şüpheleri iyice körüklemeye yetti. Zaten Işıl'a karşı içinde bir güvensizlik vardı. Bu duyduğu kelimeyle birlikte artık şüphelerinde haksız olmadığını düşünmeye başlayacak. Her ne kadar bu bilgiyi kimseyle açıkça paylaşmasa da Işıl'a karşı bakışı ve onu izleyişi ciddi anlamda değişecek. Artık Nursema Işıl'ın her adımını daha dikkatli bir şekilde gözlemleyecek gibi duruyor. Ama bir yandan da Nursema'nın önünde kendi evliliğiyle ilgili önemli bir süreç var. Bu yüzden Işıl'la ilgili kuşkularını biraz arka plana atmak zorunda kalabilir. Firaz'la olan evliliği artık bir yol ayrımına doğru sürükleniyor. Nursema'nın Firaz'ın doğum gününü unutması ve ona karşı sevgisini, saygısını artık hissedilir derecede kaybetmiş olması evliliği ciddi anlamda zedeledi. Bu durumu fark eden Firaz'ın artık geri adım atmadan net ve sert bir tavır sergilemesini bekliyoruz. Çünkü ancak böyle bir duruş evliliğin yeniden şekillenmesini sağlayabilir. Ancak hala umut var. Nursema artık yavaş yavaş evine geri dönme kararı veriyor. O eski, naif, düşünceli ve sorumluluklarının farkında olan Nursema karakterine yeniden kavuşacağımıza dair güçlü sinyaller var. Yeni sezonda izleyicinin çok özlediği o içten Nursema'yı tekrar izleyeceğimizi düşünüyoruz. Bu da hem evliliğine hem de ailesine daha fazla sahip çıkan bir karakterin geri dönüşü anlamına gelecek. Diğer yanda dizinin belki de en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Mustafa çok kritik bir kararın eşiğinde. Nilay'ın onun erkekliğine ve karakterine yönelik güçsüz şeklinde yorumları Mustafa'yı derinden etkiliyor. Bu sözler adeta içini kemirmiş, gururunu zedelemiş gibi görünüyor. İşte bu yüzden kendini hem Nilay'a hem de ailesine kanıtlamak adına büyük bir adım atmanın eşiğine geliyor. Ancak burada şunu unutmamak lazım. Mustafa her zaman duygularıyla hareket eden, tepkilerini kontrol etmekte zorlanan ama aslında içinde yumuşak bir yanı barındıran biri. Bu yüzden bana kalırsa fragmanda gösterilen her ne kadar kararlı bir görüntü çizse de son anda geri adım atabilir. Çünkü Mustafa'nın bu kadar büyük bir suçu işlemeye yeltenmesi onun karakteriyle doğrudan çelişiyor. Öte yandan Işıl meselesine gelecek olursak ben bu karakterin diziden hayatını kaybederek değil daha çarpıcı bir sonla ayrılacağını tahmin ediyorum. Evet, belki bu karakteri izlemek çoğumuza zor geldi. Ama yaşananların bedelini gerçek anlamda ödemesi için onun cezasını çekerek vedasını izlemek çok daha etkili olacaktır. Cezaevi ya da adaletin farklı bir yüzüyle karşı karşıya kalması hem diziye anlam katacak hem de izleyicide bir tatmin duygusu bırakacaktır. Fragmanda her ne kadar Koray parasını alıyor gibi görünse de onun konuşması olayların fitilini ateşleyen en büyük unsur olacak gibi görünüyor. Çünkü Koray'ın dilinden dökülecek gerçekler bugüne kadar saklanan ne varsa hepsini ortaya çıkaracak güçte. Işıl'ın suçlarının, özellikle Pembe Hanım'ın başına gelenlerin arkasındaki karanlık perdenin açığa çıkması Koray sayesinde olacak gibi görünüyor. Sezon finali sahnesi büyük olasılıkla yine bir yüzleşmeyle taçlanacak. Ancak senaristler bu defa geçen sezonki finalin benzeri bir kurguya gitmek istemeyebilir. Belki de bu sezon Işıl'ı hemen diziden çıkarmak yerine onu yeni sezona taşıyıp izleyicinin beklemediği farklı bir sonla noktalamayı tercih edecekler. Önümüzdeki bölümde veda edeceğimiz bir diğer karakter de Metehan olacak gibi görünüyor.
Evet, ne yazık ki bu genç karakteri son kez izleyeceğimiz bir bölüm bizleri bekliyor. Tıpkı daha önce Çimen'in yurt dışına gitmesi gibi Meta'nın da yurt dışına çıkması çok olası duruyor. Büyük ihtimalle geri dönüşü olmayacak. Gelelim Kıvılcım ve Ömer'e. Bu çiftin yeni ev heyecanı fragmanda güzelce yansıtılmış. İkisi de yeni bir başlangıç yapmanın tatlı telaşı içindeymiş gibi görünüyor. Ancak Kızılcık Şerbeti izleyiciler olarak artık şunu çok iyi biliyoruz. Bu dizide bir şeyler ne kadar çok mutlu ilerliyorsa ardından mutlaka bir fırtına geliyor. Ne zaman bir çiftin yüzü güler, bir aile huzura kavuşur gibi olur. Hemen ardından o mutluluğun yerle bir olduğunu izliyoruz. Bu nedenle Kıvılcım ve Ömer'in de sezon finalinde maalesef beklenmedik, can sıkıcı olaylarla karşılaşmasını bekliyorum. Kıvılcım'ın hamileliği her ne kadar dışarıdan sorunsuz gibi görünse de bu konu üzerinden gelecek bir ters köşe senaryosunun izleyiciyi derinden sarsacağı bir final bizleri bekliyor olabilir. Belki de Ömer'in geçmişinden gelen bir tehdit. Belki de onun uzun süredir arka planda kalan düşmanları bu yeni hayatlarına gölge düşürecek. Kıvılcım ve Ömer'in bu yeni başlangıçları sezon finalinde yerle bir olabilir. Özellikle fragmandaki bazı detaylar bu mutluluğun uzun soluklu olmayacağının sinyallerini veriyor. Abdullah cephesinde ise işler iyiden iyiye kontrol dışına çıkmış durumda. Özellikle Işıl'a duyduğu güveni zamanla bir bağımlılığa dönüşmesi onu hiç alışık olmadığımız bir hale getirdi. Ne yazık ki Abdullah farkında olmadan tüm ipleri Işıl'ın eline verdi. Bu da karakterin yıllardır izlediğimiz sağlam duruşunu yavaş yavaş eritmeye başladı. Şu anda her ne kadar çocuklarına karşı otoriter, güçlü ve ne yaptığını bilen bir baba figürü çizmeye çalışsa da Işıl onun tüm kimyasını bozdu diyebiliriz. Özellikle sezon finalinde yaşanacak büyük olaylardan sonra Abdullah'ın da bir iç hesaplaşma, yani gerçek anlamda bir vicdan muhasebesiyle yüzleşmesi kaçınılmaz olacak. Işıl'ın karanlık taraflarının yavaş yavaş gün yüzüne çıkmasıyla birlikte Abdullah da kendini büyük bir pişmanlığın içinde bulabilir. Bu noktadan sonra onun eski bildiğimiz sert, katı, otoriter karakteri değil, daha insaflı, daha vicdanlı ve yumuşamış bir Abdullah karakteri izlemeye başlayacağımızı düşünüyorum. Öte yandan dizide büyük değişikliklerin kapıda olduğunun da herkes farkında. Her sezon sonunda olduğu gibi bu kez de bazı karakterlere veda edeceğiz gibi duruyor. Henüz bu konuda bir açıklama gelmedi. Ancak kulislerde konuşulan ve dizinin gidişatına baktığımızda dizinin omurgasını oluşturan önemli karakterlerden bir veya iki ismin bu sezonla dizimize veda etmesi sürpriz olmayacaktır. Elbette bu vedaların kimler olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama şimdiden izleyicilerin duygusal olarak hazırlıklı olması gerektiğini söylemek yanlış olmaz.